Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. İlk olarak Türkiye'de dün yurt içerisinde veri akışı sakindi. Borsa İstanbul 100 endeksi dünü %1,41'lik değer kaybı ile 1436 seviyesinden kapatırken işlem hacmimiz ise 13 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Hem küresel bazda doların değer kazanması hem de Türk lirasının değer kaybetmesiyle dolar Türk lirası kurundaki yükselişin sürdüğünü görüyoruz. Yukarıda 8,60 direncinin kırılması halinde alımların sertleşebileceğini, dün Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası ekonomi toplantısında konuşan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, PMI göstergelerindeki iyileşmenin devam ettiğini ve Türkiye'nin büyümeye devam edeceğini söylerken, uyguladıkları para ve mali politikalarla rezervlerin tekrardan artmaya başladığını, gelişmekte olan diğer ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye ekonomisinin giderek iyileştiğini ve risk priminin düzelmeye başladığını ifade etti. Reel kesimin borç çevirme oranının yüksek olduğunu dile getiren Kavcıoğlu, vaka sayılarının yeniden artmasının salgında belirsizliğe yol açtığını da eklerken, 3. çeyrekte içeride hizmet ve turizm sektörlerinde toparlanma görüldüğünü, parakende sektöründe ise kayda değer iyileşme yaşandığını, bunun yanında dış talebin de etkisiyle 3. çeyrekte de büyümenin iyi geleceğinin altını çizdi. Kavcıoğlu, enflasyon faiz ikileminde ise enflasyonun son çeyrekte düşüşe geçebileceğini belirtirken, gıda dışı enflasyonun manşet enflasyonun altında kalması beklentileri de dile getirdi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Euro'yu önemsediklerini söylerken, politika olarak ise TL'nin güçlenmesini savunduklarını, önümüzdeki günlerde de daha güçlü bir Türk lirası için adım atacaklarını da vurguladı. Böylelikle Merkez Bankası'nın çekirdek enflasyonu baz aldığı görülürken, ancak bunun ne kadar doğru bir karar olduğu yönünde de ciddi soru işaretlerim var. Enflasyonu kalıcı olarak düşürülmeden kısa vadede atılan adımlar şimdilik işe yarasa bile 2 veya 3. ayın ardından daha sert dönüşleri hep birlikte yaşayabiliriz. Bugün yurt içerisinde veri akışı sakin. Borsa İstanbul 100 endeksi 1466 seviyesini kırmasının ardından tekrardan satış baskısı içinde. Bir süredir girişlerin daha çok bankacılık hisseleri kanalıyla olduğunu, ancak Xbank'ın yukarıda da kritik bölgeyi geçemediğini ve satışlara dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılarımı sürdürürken, Amerika Birleşik Devletleri'nde de tapering sürecine girildiği bu dönemde henüz resmi olarak tapering başlamasa da ayak seslerini duyuyoruz. Bu konuda içeride bir süre daha satışlar sürebilecekken kritik desteklere de dikkat etmemiz gerekiyor. Borsa İstanbul 100 endeksinde 1494 seviyesi önemli bir destek pozisyonunda bulunurken, dolar Türk lirasında ise 8,60 direncini de yakından takip ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise dün Amerika Birleşik Devletleri'nde veri akışı sakindi. Fed'in 22 Eylül'deki toplantısına ışık tutacak ve mevcut ekonomik görünümü ortaya koyacak 5 kitap raporu yayınlandı. Raporda Delta varyantının ekonomik aktiviteyi bir miktar yavaşlattığına dikkat çekilirken, ham madde tedariki ile ilgili sıkıntılara ilişkin endişelerin devam ettiği de vurgulandı. Sektör bazında
özellikle çip krizinin otomotiv sektörünün zayıflattığı ifade edilirken, düşük arz nedeniyle konut satışlarının da olumsuz etkilendiğini söylemek isterim. Kredi hacimlerindeki trendlerin ılımlı taraftan güçlü tarafa geçtiği söylenirken, tarım ve enerji sektöründe karışık bir görünümün olduğu ifade edildi. Ücret ve fiyat artışlarının devam ettiği belirtilirken, iş olanaklarının arttığı ve istihdam piyasasının toparlandığı da vurgulandı. Rapora baktığımızda ücret artışlarının ve ham madde tedarikindeki sıkıntının hala devam ediyor olması enflasyona katkı sunmasını bekliyorum. Bu yüzden kısa vadede henüz enflasyonda yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini, istihdam tarafında da toparlanması Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi için olumlu olacağını düşünüyorum. Fed'in 22 Eylül'de tapering yapabilme ihtimali bu raporda bir kez daha güçlenmiş durumdayken, New York Fed Başkanı Williams, ekonominin tahmin edildiğinden üzere gelişme gösterdiğini düşünürsek, varlık alımlarının bu yıl azaltılmaya başlamasının uygun olacağını söyledi. Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, ekonomik görünümde Eylül ayı toplantısına kadar bir değişim yaşanmaması halinde tahvil alım programının Ekim ayında başlatılmasını destekleyeceğini ifade ederken, küresel bazda doların değerini belirleyen dolar endeksinde yükselişin sürdüğünü görüyorum ve Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizleri de bizim için çok kritik, önemli bir seviyesi olan %1,37 seviyesini yine kıramadığını gördük. Ve dün faizlerde de düşüşlerin yaşandığını gördük. Bu sabah itibariyle Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinin %1,33 seviyesinde hareket ediyor olması, Amerikan borsaları ise istihdamdaki toparlanmanın tapering söylemlerini güçlendirmesi nedeniyle dünü de satıcılı bir şekilde tamamladı. Altın fiyatlarında düşüş beklentimi korurken, Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinin %1,37 seviyesini kırmasıyla altındaki düşüşlerin sertleşmesini beklesem de şu anda stabil fiyatlar sürüyor. Altında hareketin başlayabilmesi için tahvil faizlerinin %1,37 seviyesini kırması gerekiyor. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısının 343 bin kişi olarak açıklanması beklenirken, istihdamda yaşanılan toparlanmanın devam etmesiyle haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısı pandemi öncesi ortalama seviyesi olan 250 bin seviyesine yaklaşıyor. Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanacak haftalık ham petrol stoklarının ise 5,9 milyon varil azalacağı öngörülüyor. Bunun dışında akşam saatlerinde Fed üyelerinden Daly, Evans, Bowman ve Williams'ın konuşmalarında yakından takip ediyorum. Euro bölgesinde ise dün Euro bölgesinde veri akışı sakindi. Dolar endeksinin güçlenmesiyle Euro dolar paritesinde satış baskısı artarken satışlarında devamının geleceğini düşünüyorum. Euro Türk lirasında ise Türk lirasının değer kaybetmeye devam etmesiyle Euro Türk lirasının yükselmesi 10,05 direncinin kırılması halinde alış baskısının altına geçebilir. Avrupa borsalarında da tapering mesajları nedeniyle dün satışların sürdüğünü gördük. Bugün Euro bölgesinde Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Faizlerde ve varlık satın alım programının herhangi bir değişiklik yapılmasını beklemiyorum. Ancak bu toplantıda varlık satın alım programının ne zaman azaltılacağına dair konuşmaların ön plana çıkabileceğini düşünürken, Avrupa Merkez Bankası'nın
tahvil alım programını azaltmak için Fed'i bekleyeceğini tahmin ediyorum. Fed'in azaltımının ardından Avrupa Merkez Bankası'ndan da böyle bir hamle geleceğini düşünüyorum. Toplantıda enflasyon, büyüme ve istihdama yönelik verilecek mesajlar Euro ve Avrupa borsaları üzerinde de volatiliteyi artırabilir. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun dün yaptığı açıklamalar sonrasında döviz kurunda yukarı yönlü hareketlerin oluştuğunu gördük. Para politikasında çekirdek enflasyonun baz alınacağı söylemleri üzerine kurdaki sert bir hareketlerin yaşandığını görürken, ülke risk primimizdeki düşüş trendinin devam etmesine rağmen fiyatlardaki etkisinin azaldığını söyleyebilirim. Dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yaşanacak gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 8,40 ve 8,44 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satışların görülmesi durumunda ise 8,32 ve 8,28 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk lirası tarafında ise bugün Avrupa Merkez Bankası toplantısını yakından takip ediyorum. Herhangi bir faiz artışı beklemezken ancak ilerleyen dönem için atılacak olan adımları önemli takipteyim. Avrupa bölgesi beklentinin üzerinde ikinci çeyrekte yıllık bazda %14,3 büyüme gerçekleştirirken çeyreklik büyüme oranının ise %2,2 olduğu açıklandı. Euro bölgesi yatırımcılarının güveni beklentiye paralel bir şekilde 19,6 seviyesinden açıklanırken bir önceki aya göre de düşüş yaşandığını da söylemek isterim. Ülke risk primindeki düşüş trendi devam etse de Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda kur üzerindeki etkisinin pozitif seyrinin azaldığı görülüyor. Yukarı yönlü seyrini devam ettirmesini beklediğim kurda 9,95 ve 10 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarının görülmesi durumunda ise 9,85 ve 9,75 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise Avrupa Merkez Bankası'nın kararı Euro'nun seyri için belirleyici olacakken Avrupa bölgesinin yılın ikinci yarısında hedeflenen büyümeyi yakalayacağı tahmin edilirken hafta içerisinde açıklanan Avrupa bölgesi yıllık bazda 2021 yılı ikinci çeyreğinde %14,3 büyüme gerçekleştirdi. Bugün açıklanacak olan Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ile Amerika Birleşik Devletleri işsizlik maaşına başvuranların sayısı paritenin seyri için önemini koruyor. Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,1855 ve 1,1875 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarının oluşması durumunda ise 1,1815 ve 1,18 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Brent petrol tarafında ise dün açıklanan ham petrol stokları beklentinin altında 2,8 milyon varil azalış gösterirken OPEC Plus toplantısından beklentilere paralel bir şekilde üretim artışına bağlı kalınacağının açıklamalarının ardından prim kazanımına devam etme kararının
alındığı belirtildi. Bir sonraki toplantı 4 Ekim'de gerçekleştirilecekken bu süre zarfında vaka sayılarının seyri ve gelişmiş ülke merkez bankalarının alacağı kararı yakından takip ediyorum. Brent petrole teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim Brent petrolde 72 dolar ve 73 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Yaşanılan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 70 dolar ve 69 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.